Para, bugün günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Onun peşinden koşuyor, onun için çalışıyor, onunla hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak hiç düşündünüz mü? Para nasıl doğdu? İnsanların hayatlarını nasıl değiştirecek kadar etkili bir hal aldı? Ve nasıl oldu da para insanın tam anlamıyla hakimi oldu? Bu video paranın basit bir takas aracından ayrılarak dünya tarihindeki başlangıcından ve toplumları nasıl şekillendirdiğinin hikayesini anlatıyor. Gelin hep beraber bu yolculuğa tanıklık edelim. Paranın hikayesi, insanlığın sahip olma hırsı ve karmaşık serüvenlerinden biridir. Basit bir takas aracı olarak başlangıç yolculuğu, ilerleyen zamanlarda medeniyetlerin doğuşuna, toplumların şekillenmesine ve gerçekleştirilecek yaşamlarının her anını değiştirebilen bir güç haline geldi. Bugün dünya üzerinde bulunan toplulukların kararlarının, bireylerinin ve ülkelerinin kaderlerinde paranın izi bulunuyor. Ancak paranın bu güç dolu yolculuğu her zaman böyle olmamıştı. İlk insan toplulukları takas sistemiyle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bir çoban koyunlarını buğday karşılığında değiş tokuş edebilir, bir balıkçı ise ağını buğdayla takaslayabilirdi. Ancak bu sistemin sınırları vardı. Herkesin ona ihtiyaç duyduğu şeyler aynı değildi ve herkesin sizin elinizdekini istemek gibi bir zorunluluğu yoktu. Bu sorunları çözmek için insanoğlu tarih boyunca ortak bir değer fikrine yöneldi. Paranın doğuşu tam olarak burada başladı. İlk paranın yaklaşık 2700 yıl önce Lidyalılar tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Küçük altın ve gümüş sikkeler taşınabilir ve evrensel olarak kabul edilen bir değer sunuyordu. Artık insanlarda herhangi bir sorun olursa bu paraları kullanarak alışveriş yapabiliyorlardı. Bu basit değişim aracı büyüdükçe büyüdü ve dünyanın her yerinde farklı kültürler tarafından benimsendi. Para sadece bir mal alım satım aracının kapsamını geçti. Güç, zenginlik ve statünün sembolü haline geldi. İnsanoğlu artık sadece hayatta kalmak için değil, daha fazla zenginleşmek ve güç kazanmak için de çalışır hale geldi. İlk başta para daha çok altın ve gümüş gibi değerli metallerden oluşuyordu. Zamanla kağıt paralar bu değerli madenlerin yerini aldı. Kağıt para daha hafif ve taşınabilir olduğu için ticaretin hızlanmasına büyük katkı sağladı. Ancak paranın bu evrimi beraberinde gelen bazı derin soruların dile gelmesini durduramadı. Kağıt para neden değerlidir? Sonuçta elinizdekiler sadece bir kağıt parçası, öyle değil mi? Ancak paranın arkasında toplumsal inanç ve güven sayesinde değer kazanıyor. İnsanlar o kağıt parçasının bir değerinin olduğuna inandıkları süre boyunca o kağıt gücünü korur. İşte bu, kağıt paranın değerinin sadece beynimizdeki psikolojik serüveninden başka bir şey olmadığını gösteriyor. Ancak bu güvenin sarsıldığı dönemler de oldu. 1929 büyük buhranı ve 2008 küresel ekonomik kriz gibi olaylar paranın her zaman güvenilebilir bir araç olmadığını insanlara hatırlattı. İnsanlar bir sabah uyandıklarında birikimlerinin bir anda buharlaşabileceğini gördüler. Bu tür krizler paranın bir kağıt parçasından ibaret olduğunu, aslında psikolojik bir araçtan başka bir şey olmadığını ortaya koydu. Para yalnızca bir değişim aracı olarak kalmadı, insanların hayatlarını tam anlamıyla bitirdi. Bugün hayatta kalmak, bir kariyer yapmak, toplumsal bir statü elde etmek gibi temel unsurlar paranın varlığına bağlı hale geldi. İnsanlar biriktirdikleri parayla hayatlarına yön veriyorlar. Evler bulunuyor, seyahat ediliyor, eğitim görülüyor ve geleceğini garanti altına almaya çalışıyorlar. Ancak bu durum paranın yalnızca bir araç değil, aynı zamanda bir amaç haline gelmesine de yol açtı. Para insanları daha fazla kazanmaya, daha çok biriktirmeye ve daha fazla sahiplenmeye teşvik ediyor. Ancak bir yandan büyük ekonomik başarıların ve icatların ortaya çıkmasının nedeni, diğer yandan toplumlar üzerinde derin ürünler ve çeşitli etkiler yaratabiliyor. Paranın gücü bazı zamanların etik parçalarını bile gölgede bırakabiliyor. Hırs, açgözlülük ve statü arayışı parayla birlikte toplumsal çatışmaları ve adaletsizlikleri de beraberinde getiriyor.
Para yüzyıllardır insanların hayal gücünü şekillendiren ve büyük bir illüzyonlardan biri. Bir miktar insanın mutluluğun ve başarının sadece daha fazla paraya sahip olmasıyla elde edilebilir diye açıklamalar sunarak insanların paraya olan yönelimini ciddi boyutta arttırdı. Ancak paradokslar şu ki paranın fazlasına sahip olanlar çoğu zaman daha azına sahip olanlardan daha fazla olabiliyor. İnsanoğlunun daha fazla arayışı her zaman tatminsizlikle sonuçlanabiliyor. Çünkü para ona ne kadar maddi güvenlik sunsa da insani değerleri, ilişkileri ve gerçek anlamda tatmini garanti edemez. Etrafınızı sadece paranızdan biraz koparmak için dolaşan, sahte sevgilerle size bağlı insanların çoğalmasına ve ahlaki boyutun para için terk edilmesine yol açan insanlarla doldurur. Birçok filozof ve düşünür gerçek zenginliğin parayla ölçülemeyeceğini savunmuştur. Mesela Diagones gibi antik Yunan filozofları mutluluğun ve huzurun basit bir yaşamda yattığını söylemiştir. Bugün bile birçok modern düşünce ve psikolog paranın sadece belli bir birlikteliğe kadar mutluluğu arttırabileceğini, ötesindeki ise manevi değerlerin ve insani ilişkilerin devreye girdiğini vurguluyor. Para aynı zamanda toplumsal güç yapılarının da merkezidir. Zengin olan bireyler, şirketler veya devletler ekonomik güçleri sayesinde toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Tarih boyunca imparatorluklar, krallıklar ve modern devletler ekonomik güçlerini arttırmak ve rakiplere karşı üstünlük sağlamak için savaştılar. Ve arkalarında zenginlik için milyarlarca insanın öldüğüne tanıklık eden bir insanlık tarihi bıraktılar. Bu savaşlar sadece toprak ve zenginlik değil, aynı zamanda paranın kontrolü için yapıldı. Roma İmparatorluğu'nun varlığı büyük ölçüde ekonomik nedenlere dayanıyordu. Aynı şekilde günümüz ülkeleri arasındaki ekonomik rekabet, savaş meydanlarından küresel pazarlara taşınmış durumda. Sinema, küresel ticaret, teknoloji ve finans üzerinde hakimiyet kurarak dünyayı şekillendiriyorlar. Paranın bu denli merkezde olduğu bir dünya aslında tüm toplumların kaderini belirliyor. Sizi isterse bir cani, isterse bir hırsız veya bir katil olarak insanlara iyi biri olduğunuzu sezdirerek ahlaksal ve toplumsal değerleri bile hiçe sayabiliyorlar. Son yıllarda dijital gelişmelerle birlikte yeni bir evrim yelpazesine giriyoruz. Kripto paralar ve blockchain teknolojisi geleneksel finans sistemlerini zorlamaya başladı. Bitcoin ve Ethereum gibi dijital paralar merkezi otoritelere bağlı olmadan işlem yapabilen bir ekonomi modeli öneriyor. Bu paranın geleceği hakkında büyük sorular ortaya çıkıyor. Acaba gelecekte kağıt para tamamen ortadan kalkacak mı? Para dijital dünyada yeni bir anlam mı kazanacak? Dijital para aynı zamanda küresel ekonomi üzerindeki güç dengelerini de etkileyebiliyor. Merkezi olmayan bir sistem, devletlerin ve büyük finansal varlığın kontrol etme etkisini ortaya çıkarabilir. Bu yeni bir ekonomik durum ve güç ortaya çıkacağının simgesi. Ancak bu teknolojilerin henüz emekleme aşamasında olduğu düşünülürse, dijital paranın geleceği hala belirsiz. Para, insanlık tarihi boyunca sadece bir değişim aracı olmanın daha çok fazlası oldu. Güç, statü ve prestijin simgesi haline geldi. İnsanları harekete geçiren, medeniyetlerin oluşmasına ve çökmesine yol açan bu kavram, bugün hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak paranın gücü aynı zamanda insanoğlunun en büyük yanılsamalarından biri olabilir. Çünkü gerçek mutluluk, özgürlük ve huzur paranın ötesinde daha derin insani değerlerde saklıdır. Yine de paranın hikayesi insanlığın hikayesidir. İnsanoğlu parayı icat etti, ona değer verdi ve hayatları onun çevresinde şekillendi. Paranın bu bitmeyen yolculuğu bize sadece ekonomiyi değil, insanın doğasını da anlatıyor. Belki de asıl soru şudur: parayı kontrol eden insan mı yoksa para mı insanı kontrol ediyor? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.